Herkese selam arkadaşlar. Serinin 11. bölümünde aklıma ne geldi? Gördüğünüz üzere telefonumu webcam yapma fikri aklıma geldi. Artık bu bölümden itibaren sizler beni görebileceksiniz. Ben de yan tarafta kendimi görebileceğim. Tabii ki profesyonel bir kamera olmadığı için böyle ekranı küçültebilmek için böyle bir ekran tasarladım. Şimdilik daha güzelini belki yaparız sonradan. Çünkü dediğim üzere tam ekranda çok piksel piksel gözüküyordu. Profesyonel bir kamera değil sonuçta. Onun önüne geçebilmek için böyle bir ekran tasarladım ve artık kendimi de görebiliyorum. Ekrana bakarak konuşmak biraz donukluk yaratıyordu. Bu şekilde kendimi canlı eğitimlerimdeymiş gibi hissediyorum. Daha da interaktif olacağını düşünüyorum diyerek bölümümüze başlayalım. Hemen ekranımı bir değiştiriyorum ve bugünkü konumuz. Bugünkü konumuz use efektler arkadaşlar. Use efektleri göreceğiz. Bunu işlerken de şöyle bir yol izleyeceğim. Artık Rotterdam'ı öğrendik. Ve bunun pratiğini yapabilmek üzere şöyle bir şey yapacağım. Bir tane proje dosyası oluşturacağım ve önümüzdeki birkaç bölümü de Rotterdam'ın pratiği olabilmesi için o proje dosyası üzerinden ilerleteceğim. Lafı fazla uzatmadan hemen şurada klasör açalım ve buraya gelelim. Dersler adında bir klasör oluşturacağım. Bu bizim proje üst klasörümüz olacak. Dersler klasörünün içerisine geliyorum ve Visual Studio Code aracılığıyla bu klasörü başlatıyorum. Evet, projemizi açtıktan sonra hemen terminalimizi kaldırıyoruz ve npm create white lattice boşluk nokta diyoruz ve burada bu dizinin içerisine dosyalarımın kurulmasını isteyeceğim. Hızlıca React'ı seçtim. Hızlıca Speedy Web Compiler artı JavaScript'i seçiyorum ve gördüğünüz üzere proje dosyalarım burada oluştu. Hemen npm i diyerek not modüllerimin kurulmasını isteyeceğim. npm install diyorum ve kurulacak. Dediğim üzere hem Rotterdam'ın biraz pratiği olsun, elimiz alışsın, hem de her proje için tekrar tekrar artık proje kurmaya uğraşmayalım. Bunun üzerinden anlatmış olalım derken projemiz kuruldu. Şimdi dediğim üzere Rotterdam kullanacağız. O yüzden npm i react router-dam diyerek de Rotterdam paketlerinin kurulmasını isteyeceğim. Şimdi burada nasıl bir düzen kurabiliriz? O kurulsun. Önce projemizi bir temizleyelim. Sonrasında yolumuza bakalım. Hadi bakalım bugün kurulacak mı? Evet, kuruldu. Hemen şöyle terminalimizi bir aşağı indirelim. Gelelim SRC'den. Öncelikle app.jsx'imi alayım. CSS'i kullanabilirim. O yüzden importunu bir ctrl-x ile elime alacağım. Ve rafce yardımıyla komponentimi oluşturup CSS'i buraya yapıştırıyorum. Index CSS'imize gelelim. Buraya da hızlıca bir reset kodu yazalım. Margin 0, padding 0 ve box sizing border box diyelim. Bir de list style none diyelim ki bir navbar oluşturacağız çünkü sayfalar arası geçiş yapmak için. Orada tek tek kaldırmaya uğraşmayalım. Bu şekilde işimizi görecektir. App CSS'imizi de komple bir boşaltalım. Belki kullanırız genel bir CSS yazmak istersek. Şimdilik bu şekilde yolumuza devam edelim. Ve projemizi bir ayağa kaldıralım. npm run dev. Hemen localhost'umuza geçiyoruz. Ve gördüğünüz üzere app yazısı geldi. Şu an projem çalışıyor. Ve hemen düzenimizi bir kuralım. Öncelikle boş fragmentlarımızı hemen buraya atalım. Ve gelelim. Burada return'ün içerisinde bize bir provider, bir sağlayıcı lazımdı. Router provider'ımı buraya import ettiriyorum. React Rotterdam'dan import ediyoruz. Ondan sonra gelelim hemen şurayı bir kapatalım ve routing yollarımızı burada komponent fonksiyonumuzun içerisinde oluşturacağız. Bildiğimiz üzere bu bir prop alıyordu. Prop'umuzun ismi router olacak ve bu router prop için ben yukarıda bir const router değişkeni oluşturuyorum ve bu değişken benim
create browser router fonksiyonumu tutacak idi. Geliyorum. Bu bir liste alıyor ve listenin içinde objeler halinde yollarımı belirliyorum. Şimdi hemen pet'imi yazıyorum. Pet, hemen ana sayfa yolumuzu veriyoruz. Altına da element diyelim. Henüz element oluşturmadığım için boş bırakacağım. Geleceğim altına children diyeceğim. Ve children'da bir liste olup içerisine objeler halinde alt yollarımızı alıyordu. Pet diyelim. Buraya bir ana sayfa birazdan oluştururuz. Yolumuzu verelim ve element olarak da hemen burayı bir boş bırakalım. Neden? Daha oluşturmadık. Şimdi oluşturup import edeceğiz. Ve buradaki router değişkenimi de alıp burada propluyorum. Artık hazırız. Şu an hiçbir element olmadığı için tabii ekranda bir etkisini göremeyeceğiz. Burası bomboş olacak. Hemen gelelim. Burada src içerisinde new folder pages klasörümü oluşturuyorum. New folder component klasörümü oluşturuyorum. Ve componentslere öncelikle benim neye ihtiyacım var? Navbar'a ihtiyacım var. O yüzden bir navbar klasörü yapacağım. Navbar aslında Bootstrap'ten de alabiliriz. Hızlandırmak adı altında. Hatta öyle yapalım. Gelelim şurada. Terminalimizi bir durduralım. Ve npm i react tire bootstrap olması lazım idi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an hatırlayamadım. Hemen hızlıca gidelim. React bootstrap'e bir bakalım. Get starting diyorum. React Bootstrap. Doğru hatırlamışım ama sondaki Bootstrap'i hatırlayamamışım. Hemen bunu bir yazalım. Bootstrap diyelim. Ve bir de CSS kod olacaktı bunun. Import olacaktı daha doğrusu. Şuradaki importumuzu da alalım. Kurulum tamamlanmış. Hemen gelelim. Şurada bir yere bunu import edelim. Ve npm run dev diyerek projemizi tekrar çalıştıralım. Şimdi bir tane navbar bulalım. Hemen navbar diyorum. İlk navbarı alacağım. Öncelikle navbar klasörünün içerisine new file diyorum. İsim çakışması olmaması için b navbar nokta jsx diyeceğim ve rafc ile oluşturuyorum. Hemen gelelim. Buradaki importlarımızı alalım. Kopyalıyorum. Bu React importunu otomatik olarak geliyor ama app.jsx'te bir kere gelmesi yeterli. Alt komponentlerden bunu kaldırabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden direkt o importu silip bunları yapıştıracağım. Ve gelip return içerisindeki komponentlerin hepsini alıyorum. Kopyala diyeceğim. Buraya bir boş fragment koyup içeriye yapıştıralım. Şöyle Alt Shift F diyelim. Ve ben biliyorum ki artık burada bir children kullanıyorsam yapmam gereken şey navbarda bir outletimin bulunması. O yüzden hemen navbarın işin bittiği yerde gelip burada React Router'dan outlet hook'unu import ettiriyorum. Ve bunu da gelip burada kapatalım. Şimdi bir tane navbarımız var. Güzel. Pages'a gelelim. Sağ tık. New folder diyelim. Buraya homepage diyeceğim. Ve bu homepage klasörüne de gelip home.jsx adında bir tane komponent oluşturacağım. Burası şimdilik böyle kalabilir. Ekranda görmemiz yeterlidir. Hemen gelelim importlarımızı sağlayalım. İlk önce elementte benim ne gelecekti? Navbarım gelecekti. B navbarı import ediyorum ve children'da da altında öncelikle home komponentim gelecek. Şimdi gidip ekranıma baktığımda gelelim ve bakalım. Bir yenilensin. Geldi. Artık burada navbarım var ve home komponentimi görebiliyoruz. Küçük bir düzenleme yapalım. B navbara gidelim. Artık bunlar şey olmayacak. Nav link olmayacak. Biz router'dan linkini kullanacağız ki o refresh yeniden yükleme, yeniden renderlama olmasın. Hemen buraya linki
gördüğünüz üzere Rotterdam'dan import ettiriyorum ve ilki to diyelim. Ne olsun? Bugünkü konumuz olsun. Şu an bir tanesiyle ilerleyelim. Hatta şöyle yapalım. Birincisi ana sayfamız olsun. Ana sayfa. İkincisi bugünkü konumuz olacak olan use effect olsun. Ve birazdan bunun şeyini belirleyeceğiz. Hatta yazalım buraya. Gelelim. Use effect adında bir şey olsun. Pet yolu olsun. Birazdan belirleyeceğiz. Onu da burada göreceğiz. O zaman gelelim. Pages'larımın altı çiziliyken buna tıklıyorum yani. Sağ tık new folder diyeceğim. Use effect diyorum. Ve bu use effect klasörüne de new file diyelim. Use effect diyeceğim ama isim çakışması yaratır mı bilemedim. O yüzden sadece effect diyelim. Effect.jsx adında bir komponent oluşturalım. GraphQL içeriğini oluşturuyorum. Bunu da hemen app komponentimde buraya gelip bağlayacağım. Pet ne belirlemiştik biz navbarda? Use effect demişiz. Gelelim petini use effect yapalım ve elementi içinse benim artık effect komponentim çalışacak. Peki gelip bir bakalım. Bakın ana sayfa effect, ana sayfa effect gördüğünüz üzere. Hemen şunu CSS'ini de bir düzeltelim. Gelelim bunlara birer class name nav-item olması gerekliydi. Pardon, nav-link. Evet. Hemen aynı klasımızı gelelim use efektimize de vermiş olalım. Artık dediğim üzere konular geldikçe birkaç konu buraya ekleyeceğiz. Buradan göreceğiz. Ana sayfaya da küçük bir güzellik yapalım. Şey durmasın böyle. Buna ne diyelim? Class home container gibi bir ismi olsun. Ve bunu alalım. Hep CSS'te en azından ana sayfa şey olmasın böyle. Çok kötü gözükmesin. Gelelim. With use the hate use viewport hate display flex justify content center align items center diyelim. Ana sayfaya geldiğimizde home burada yazıyor. Tamam. Hatta home yerine de diyelim ki burası ana sayfa. Tamam, artık dersler geldikçe burada ben komponentini oluşturup linkini vereceğim ve direkt o derse ait olan şeye geçmiş olacağım. Komponente geçmiş olacağım. Şimdi biraz uğraştık gibi geliyor ama hem bir tekrar olmuş oldu hem de bu şekilde ne yapmış olduk? Bir sonraki derslerde hızlıca derse giriş yapabiliyor olacağız. Peki. Şuradaki drop'u kullanır mıyız? Belki ileride kullanırız. O yüzden dursun, silmeyeceğim. Artık bugünkü konumuza bir geçelim. Bugünkü konumuz neydi arkadaşlarım? Use efektlerdi. Hemen şunları bir kapatalım. Home'u da kapatayım. Navbar'ı da kapatayım. App'le de bir işimiz yok. Ve geldik bugünkü konumuz use effect. Şimdi use effect dediğimiz olay şu arkadaşlar. Aslında ismini side effect'ten alıyor. Yani side effect dediğim şey yan etkiler demektir. Buradaki yan etkiden kastı nedir? Nasıl anlatabiliriz bunu? Yani yan etkiler elementin, yani daha doğrusu komponentin doğrudan render edilmesiyle ilgisi olmayan değişikliklerdir arkadaşlar. Bu değişiklikler üzerinde bizler bir şeyler tetiklemek istiyorsak, mesela bir değişkenimizin durumu değiştiğinde bir işlem tetiklemek istiyorsak bizler use efektleri kullanıyoruz. Bunu anlatabilmek adına şöyle bir örnekten gideceğim. Kullanacağım örneğim şu. Daha öncesinde yaptığımız, bizim aslında event videosunda yaptığımız click örneğinin aynısını kullanacağım. Ve bakalım aslında biz oradaki click olayında neyi göz ardı etmişiz ve aslında
neyi eksik yapmışız? Aslında orada çalışıyor gibi gözükmesine rağmen aslında bizim kodumuz doğru çalışmıyordu arkadaşlarım. Şimdi onu size bir göstereceğim. Öncelikle buraya gelelim. Diyelim ki bir state oluşturacağım. Const number olsun ismi. Set number adında fonksiyonunu yazıp use state'i import ettiriyorum. Arkasından şöyle fonksiyonumuzu açalım. Sıfırdan başlasın. Sıfır gözüksün. Ve buraya gelip hemen bir tane div açacağım. Bu divin içerisine bir ne yerleştirelim? Buton yerleştirelim. Buna da tıkla yazalım. Ve altında bir H1'in içerisinde de buradaki number'ımızı bir görelim. Şimdi bakalım efekt komponentine geleceğim. Şuradan tıkla ve sıfır kenara geldi. Bunu da ortalayalım aslında. Böyle çok şey çiğ gözükecek. Bunu bir div içerisine alalım. Ve burası için aslında class name deyip aynı özellikleri taşıyacağı için home container'ı şimdilik burada kullanabilirim. Yeni bir CSS yazmaya uğraşmamak için. Aynen. Butonumuz geldi. Ve yanında neyimiz var? Sıfırımız var. Peki. Şimdi biz ne yapıyorduk? Geliyorduk burada. Bir onClick event'i tetikliyorduk. Ve bunu inline olarak tetikleyeceğim şimdi. Burada bir fonksiyon tetikleyeceğim ve set number diyerek geleceğim. Burada diyeceğim ki benim number değerimi al. Üzerine artı bir ekle. Geliyorum. Ben buna tıkladıkça gördüğünüz üzere değer artıyor. Peki gerçekten böyle mi? Ne demek istiyorum? Şimdi şuraya gelelim. Rahat okuyabilmeniz adına handle click adında bir fonksiyon yaratacağım. Const handle click, hemen arrow fonksiyonumuzu bir tekrar şuraya oluşturalım. Hop. Set number artı 1 diyeceğim ve geleceğim. Console nokta number'ın değerini bir bas bakalım diyeceğim. Gerçekten istediğimiz seviyede çalışıyor mu? Bir görelim. Şimdi geliyorum. Konsolumu bir açacağım. Konsol kısmına geliyorum. Bakın. Burada 2 yazmasına rağmen konsolda 1 yazıyor. Burada 3 yazmasına rağmen konsolumuzda arka tarafta 2 olarak kalıyor. Tıklıyorum. Burada 4 yazmasına rağmen burada 3 olarak yazıyor. Şimdi burada ders dışında bir şeye değinmek istiyorum arkadaşlar. Sonra bunun sebebini açıklayacağım. Değinmek istediğim şey şu. Bizler yazılımcılar olarak arkadaşlar aslında bir nevi hayal satıyoruz. Ne demek istiyorum? Yani insanlar şunu zannediyorlar. Bu ekranda gördüğünüz şeyler çalışıyor gibi gözüktüğünde aslında gerçekten çalışmıyor olabilir. Yani bizim ilgilendiğimiz alanlar bu client tarafındaki, frontend tarafındaki buradaki tasarımlar ve dizaynlar değildir arkadaşlar. Bizler yazılımcılar olarak bunun arka tarafında gerçekleşen işlemlerle ilgileniyoruz. Hayal satıyoruz dememdeki şey şu. İnsanlar bizim buradaki görüntüdeki şeyi yaptığımızı düşünürken biz bu görüntünün arkasındaki şeylerle uğraşıyoruz. Ve bu konuyu şuraya bağlayacağım. Şimdi insanlar şundan bahsediyorlar. AI'ye kod yazdırmak. AI kod yazabilir. Ama ve lakin siz o kod üzerinde denetim sağlayamıyorsanız, yani bakın daha önceki videoda şu konsol alanını görmemiştik, öyle değil mi? Şuraya gelelim ve bakalım. Buraya tıkladığımda çalışıyor değil mi? Oo, çalıştı, ne kadar güzel. İşte insanlar AI kodu yazdırıyor. Burada çalıştığını görüyor ve gerçekten çalıştığını zannediyor arkadaşlar. Aslında bazı durumlarda siz ekranda bunu çalışıyormuş gibi görseniz bile çalışmıyor olabilir. O yüzden direkt yapay zekaya, hiçbir şey bilmeyen bir insanın yapay zekaya kod yazdırmasını doğru bulmuyorum. Yapay zeka çok güzel bir asistandır. Evet, işinizi kolaylaştırır ama ne yaptığınızı biliyorsanız arkadaşlar. Bu da bir dipnot olarak burada
kalsın. Şimdi gelelim dersimize. Şimdi buradaki olayın sebebi ne? Burada 15 yazarken benim konsolumda neden 14 yazıyor? Çünkü bizim burada kullandığımız set fonksiyonu var ya arkadaşlar. Bu set fonksiyonu syncing bir fonksiyondur. Yani senkrondur. Yani bana şunun garantisini vermiyor. Buradaki işlem tamamlandıktan sonra ben bir alt satıra geçeceğim demiyor. Yani buradaki kod daha işlemini tamamlamadan konsol logumuz çalıştığı için bakın set number başlıyor. Set number başladı. İşlem devam ederken konsol yazılmış oluyor. Ve sonradan aslında bizim neyimiz tetikleniyor? Buradaki e, konsol yazılıyor. Yazıldıktan sonra bizim number'ımız işlem bittikten sonra ekranda dönmüş oluyor. Tabii ki biz bu işlem çok seri bir şekilde gerçekleştiği için ekranda biz bunu göremiyoruz. Hani o aradaki gecikmeyi göremiyoruz. Saniyenin bilmem kaçta birinci zamanında gerçekleşiyor bu olay. Ama gördüğünüz üzere kodumuz tutarlı çalışmıyor arkadaşlar. Aslında yan etkilerden kastımız biraz da bu. Bu tarz durumları yönetebilmek için bizler use effect hook'una ihtiyacımız var. Veya buradaki number değeri değiştiği zaman gidip bir işlem tetiklemek istiyorsanız onun için de use effect hook'unu kullanıyoruz. Peki gelin nasıl kullanıldığına bir bakalım. Çok konuştuk. Use effect yine React'tan import edilmesi gereken bir hook'tur arkadaşlarım. Bir fonksiyondur. Ve bu fonksiyon gördüğünüz üzere toolkit'te burada yazıyor. Bir callback function alır. Yani buraya bir tane fonksiyon açarsınız ve bu fonksiyon özelinde olması gereken işlevi tetiklersiniz. Ve use effect kullanırken unutmamamız gereken çok önemli bir bilgi var. Bunun bir bağımlılıklar listesi vardır arkadaşlar. Dependency list. Bunu unutmamanız gerekiyor. Bu konuda birazdan değineceğim. Çünkü şu an olayları bir göstermek istiyorum. Yani mesela biz bu halde bıraktık. Ya da şöyle yapalım. Şuraya bir virgül attığınızda bakın dependency list bağımlılıklar listesi verilir arkadaşlar. Buraya bir liste halinde belli başlı bağımlılıklarını belirlersiniz. Use effect neye karşılık, neye bağımlı çalışmalı. Ola ki bunu unuttuk. Bakın şöyle kullanmaya çalıştığımız zaman başımıza neler gelir. Öncelikle buradan başlayalım. Sonra doğru kullanımına doğru evrilmişi. Buraya console.log diyelim. Ve diyelim ki çalıştı. Bakın kaydediyorum. Komponenti kaydettim. Ekrana geldiğim zaman gördüğünüz üzere çalıştı yazıyor. Butona tıklıyorum. Çalıştı yazıyor. Sayfayı yeniliyorum. Çalıştı yazıyor. Butona basıyorum. Çalıştı diyorum. Komponenti geri açıyorum. Çalıştı diyor. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar. Biz burada bir bağımlılık listesi vermezsek eğer buradaki use effect başına buyruk çalışacaktır. Ve başına buyruk çalışmasını biz istemeyiz. Yani başına buyruktan kastım ne? Gördüğünüz üzere sayfa özelinde herhangi bir yerde bir takım değişiklik olduğu zaman yani değişikliğin ne olduğuna bakmaksızın kendi kendine çalışır arkadaşlar. Gördüğü her değişiklikte use effect kendini tetikler. Bizim bunu o yüzden bir dependency listle, bağımlılık listesiyle kullanmamız gerekir ki istediğimiz anda doğru şekilde çalışsın. Dediğim üzere şuraya gelip bir virgül attığımızda hatta ikinci bir use effect ile bunu kanıtlayalım. Bu diyelim ki devamlı çalıştı. Ve gelelim yeni bir use effect daha tetikleyeceğim burada. Hemen içerisine bir callback function yerleştiriyorum. Buna da console.log'la diyelim ki bir kere çalıştı. Ya da bir kere demeyelim. Sayfa yüklendiğinde çalıştı. Şimdi ben buraya gelip bir virgül atıp boş bir liste bırakırsam, buradaki bağımlılıklar listesini boş bırakırsam arkadaşlar, bu şu anlama geliyor. Bu use effect component render olduğunda bir kere çalışacak ve bir daha çalışmayacak. Yani ben buraya geldiğimde sayfamı yenilediğimde bak sayfa yüklendiğinde çalıştı diyor. Burada iki kere basmasının sebebi strict moddan kaynaklı arkadaşlar. Buradaki strict mod geliştirme sırasında hard reload yapar, iki kere basar. Ondan kaynaklı
Bunu isterseniz kaldırıp da deneyebiliriz. Gelip bastığımızda bakın tek basacak. Şimdi sayfa yüklendiğinde çalıştı. Butona tıklıyorum. Devamlı çalıştı. Çalışırken sayfa yüklendiğinde artık ne yapacak? Bakın sayfayı her yüklediğimde, her yeniden açtığımda sadece o çalışacak. Ama burada herhangi bir değişiklik yaptığım zaman buradaki use effect başına buyruk çalışacak. Yani bunun değişikliğin nerede olduğuna bakmıyor arkadaşlar. Ama buradaki bağımlılıklar listesine şunu geri alalım. Bağımlılıklar listesini boş bırakırsak sayfa bir kere yüklendiğinde çalışır. Peki ben şuradaki örneğimizi kullanarak şöyle bir şey yapsam. Mesela konsolu burada basmasam da desem ki buradaki number'ın değiştiği konsolu ben number değeri değiştiğinde görmek istiyorum. Use effect. Geliyorum. Buraya console.log diyeceğim ve diyeceğim ki number değeri değişti deyip virgül atıp number'ı basacağım. Ve bunun diyeceğim ki bağımlılık listesini number'a göre çalıştır. Yani number değişkeni state'e her değeri güncellendiğinde sen gel kardeşim buradaki konsolu da çalıştır demiş olacağım. Ve gelip tıkladığımda bakın şu devamlı çalıştığı bir durduralım. Gözümüz kör olacak, okuyamayacağız. Bu kendi kendine devamlı çalıştığı için. Şimdi sayfamı bir yeniliyorum. Bakın sayfa yüklendiğinde çalıştı ve number değeri 0 olarak en başta yüklendiği için ne yapıyor? Bunu da çalıştırdı. Ve şimdi tıkladığımda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ben burada şunu yapmış oluyorum. Number'ın değerini güncelliyorum. Number'ın değeri güncellendiği zaman geliyor. Bu aşağıdaki buradaki dependency listesi diyor ki buradaki değer güncellendi diyor. Use effect'imi çalıştırıyor ve benim buradaki konsolum devreye girmiş oluyor. Biz bu tarz durumları yönetmek için aslında neyi kullanıyoruz? Buradaki use effect'i ve dependency listi kullanıyoruz arkadaşlar. Biz buradaki farklı durum senaryolarını tetiklemek için de use effect'i kullanabiliriz. Yani number burada değeri değiştiğinde ben bir şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Mesela local storage nokta set item diyelim ve gelelim buraya bir tane key verelim. İşte değişti diyelim ve yanına gelip de bir şey atalım. Value atalım. Diyelim ki bir şeyler kaydettim. Şimdi geliyorum. Öncelikle videoyu bir durduracağım. Lokalim temiz mi ona bir bakacağım. Şimdi lokalimi temizledim. Gelip bakıyorum arkadaşım. Buraya ben dedim ki number değiştiği zaman lokal storage'ıma bunu yaz dedim. Kaydettim. Ve şurada elementte application kısmında local storage burayı zaten biliyorsunuzdur. Ve gelip buradan butona tıkladığımda gördüğünüz üzere local storage'ıma gitti. Benim eklediğim veri neyse onu yazmış oldum. Yani buradan anlamamız gereken şey şu arkadaşlar. Ben bir state değişkeninde bir güncelleme olduğu zaman farklı durumları da tetikleyebilirim. Gerçekleşmesini istediğim bir senaryo varsa başka bir olayı tetiklemek istiyorsam bu şekilde tetikleyebiliriz arkadaşlar. Bunları zaten bu şekilde göstermek çok çiğ kalıyor. Sadece mantığını anlayabilmeniz için bu şekilde basit örnekler yapıyorum. Yaptığımız projeler içerisinde kullandığımızda daha da net olacak. O farklı senaryoları orada görmek sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlarım. Ve bugünkü konumuz bu bölümdeki konumuz şimdilik bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve lütfen yorumlarda bana geri dönüşlerinizi sağlayın. Bunlar benim için önemli. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.